Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bundan birkaç yıl önce aracıma ben orijinal alarm sistemi satın aldım. Hatta Türkiye'de yoktu. Fransa'dan getirttim. Aksesuar listesi içerisinde vardı. Aksesuarların arasında vardı ama burada satılmıyordu. Fransa'dan getirttim servise kayıt açtırıp ve montajını kendim yaptım. Bugüne kadar bunun videosunu çekme imkanım olmadı. Montajını yaparken çektim ama nasıl çalıştığını sizlerle paylaşmamıştım. Bu videoda onu paylaşacağım. Alarm sisteminde ne var? Bu alarm sisteminde şöyle bir şey var. Normal klasik alarmda nasıldır? Bu kapıyı açtığınızda, içeriden kilitliyken açtığınızda veya dışarıdan kilitliyken açmaya çalıştığınızda ne yapar? Alarm çalar. Joy paket olan Megane 4'lerde ve ona eşit donanımda olan araçlarda da mesela bu var. Ne yapıyorsunuz? Kapıyı açtığınızda eğer DDT for All ile ayarlarsanız kornanın çalmasını sağlıyorsunuz. Ama touch ve ikonda maalesef bu yok. Bunun yerine orijinal oto alarmı monte edilecek şekilde onu değiştirmişler. Altyapısını ona göre ayarlamışlar. Korna çaldıramıyorsunuz. Bu da biraz BCM ile alakalı. BCM'de mevcut programlarla bunu değiştiremiyorsunuz. Peki klasik alarmdan ne farkı var? Klasik alarmdan şu farkı var. 1. Kapı kilitliyken içeriden veya dışarıdan açıldığında alarm çalıyor. 2. İçeride şu gördüğünüz volümetrik sensörler var. Bu sensörlerin bir tanesi alıcı, bir tanesi verici. Bu sensörleri monte ettim. Şuradaki bu kısma. Bunun yeri de burası. Şablonu var. Ona göre deldim. Bu ne işe yarıyor? Mesela evcil hayvanınızı arabanızda bıraktınız. 30 saniye sonra araba uykuya geçtiği anda buradaki volümetrik sensörler devreye giriyor ve alarm çalmaya başlıyor. Bu içerideki her türlü hareketi algılıyor. Hacim değişikliğini algılıyor. Bu aynı zamanda cam açıkken de çalışıyor. Mesela camı açık unuttunuz. Birisi eli içeriye uzattı ve bir şey almaya çalıştı. Çalıyor. Bakın bunu deneyeceğiz. Mesela arabanın içerisindeyken ben şimdi kilitleyeceğim. İçeride oturacağız. Camı da hafif aralık bırakayım ki alarm sesini duyalım. Ayrıca araç trikoya vurulursa tekerleri sökülmek üzere kaldırılırsa o zaman da alarm çalmaya başlıyor. Darbe sensörü var mı? Darbe sensörü aracın darbe sensörlerini kullanıyor diye biliyorum. Ama onu hiç denemedim. Denemek kısmet olmadı. Denemeyi de düşünmüyorum. Nasıl çalıştığını göstereyim. Arabayı kilitleyelim. Bakın kilitledi. Bir de uyarı sesi geliyor. Evet, bu sesi duydunuz. Bu alarmın uyarı sesi. Alarmın kurulduğunu gösteriyor. 30 saniye bekleyeceğiz. Şu kırmızı ışık söndüğünde bizim sensörümüz bizi algılayacak ve ötmeye başlayacak. Bu sensörler algılayacak. Kilit açma tuşuyla susturacağız. Söndüğü anda hareket edeceğiz ve çalacak. Evet, burada da duyduğunuz gibi kilidi açınca iptal ediyor. Alarm bu şekilde çalışıyor. Şimdi dışarı çıkıp öyle kilitleyeceğim. Bakın camı açık bırakıyorum. Camı açık bırakıyorum. Elimi uzatacağım. Anahtarı sensörlerden uzak bir yere bırakıyorum. Çünkü ön tarafta sensör yok. Yanlarda ve arka tarafta merkezi kilit sisteminin sensörleri var. Evet, şimdi ışığın sönmesini bekliyoruz. Işık söndüğünde normalde ötmemesi lazım. Elimizi uzatınca ötmesi lazım. Evet, bakın ışık söndü. İçeride gördüğünüz gibi ama alarm çalmadı. Şimdi elimi uzatacağım. Bakın çalmaya başladı. Evet, bir daha deniyorum. Bakın şimdi ışık sönecek. Çalmayacak alarm. Işık söndükten sonra. Bakın söndü, çalmadı. Şimdi elimi sokacağım. Bakın çalmaya başladı. Anahtar öndeydi. Evet, bu şekilde çalışıyor. Peki içeriden nasıl çalışıyor? İçeriden kilitleyelim kapıyı. Alarm kuruldu. Bunda hemen çalıyor ve dörtlü yakıyor. Ama selektör yapmıyor. Evet, bu şekilde çalışıyor alarm.
Bunun nasıl monte edildiğinin videosunu da yine kanalımda paylaşacağım. Parça numarasını da paylaşacağım bunun. Almak isteyenler servisten bunu talep edebilirler. Fiyatını bilmiyorum. Çok önce ben satın aldım bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.